Güzel Desenler kanalımdan herkese merhabalar. Sizlere bugün kürklü yelek yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok havalı bir model. Şöyle göstermek istiyorum. Arka kısmını örgüden yapacağız. Gördüğünüz gibi lastik yaparak yapıyoruz hanımlar. Ön yüzünü ise gördüğünüz gibi kürklü deriden yapacağız. Evet, şimdi yapımına geçebiliriz. Evet hanımlar, kürklü yelek yapımımıza şimdi başlayacağız. İp olarak gördüğünüz gibi iki renk kullanacağım ben bunda hanımlar. Biri beyaz, diğeri toz pembe. Hem ipim ince durduğu için hem de kızım bu renkleri sevdiği için bu şekilde birbirine katarak öreceğim. Şiş de 4 numara şiş kullanacağım ben bunda hanımlar. Şimdi yeleğimizin arka tarafına ilmekler yaparak başlayabiliriz. İpimizi çiftli olarak tutacağız. Belli bir uzunlukta ip ayarlıyoruz. Ve şu şekilde ilk ilmeğimizi başlamış oluyoruz hanımlar. Evet. Ben toplamda 35 çift ilmek yapacağım buraya. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde ilmekler yapacağız buraya. Evet. Evet. 35 çifte kadar şimdi ilmeklerimizi yapalım hanımlar. Toplamda 35 çift ben ilmeğimi yaptım. Şimdi geri dönüyorum. İlk sıramızı yapacağız hanımlar. Burada bir ters örgü yapıyoruz. Netleştirmek istiyorum biraz ekranımı. Bir düz örgü yapıyoruz. Bir ters örgü yapıyoruz. Bir düz alıyoruz. Bizden taraftaki kısmı ters örgü oluyor. Gördüğünüz gibi. Arka kısımda kalan taraftaki ilmeği yaptığımızda ise düz örgü oluyor. Gördüğünüz gibi. Bir tane ters örgü yapıyoruz. Ve bir tane düz örgü yapıyoruz. Lastik işi yapıyoruz, yani anlayacağınız lastik yapıyoruz buraya hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz şimdi. İkinci sıramızda ördüm ben şöyle. Gördüğünüz gibi modelimiz yavaşça ortaya çıkmaya başladı. Şöyle dönüş kısmında göstermek istiyorum hemen. Bir düz örgü yapıyorduk. Gördüğünüz gibi bir ters bir düz yapıyoruz. Şimdi size dönüş kısmını da göstermek istiyorum hemen. Evet. Gördüğünüz gibi sonuna kadar böyle ters düz olarak örerek gittik. Geri döndüğümüzde ise en baştakini örmeden direktmen diğer milimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi kenarı düz çıkması adına yapıyoruz bunu. Daha sonra yine düz örgü, ters örgü, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Ters ya da düz birbirine kaçırırsanız hanımlar, nerede kaldığınızı eğer bir an şaşıracak olursanız, gördüğünüz gibi buradaki ilmeğimiz düğümlü. Bakın yanındaki daha düz duruyor. Düğümlü olan kısmı bizden tarafı, yani ters kısmı oluyor örgünün. Gördüğünüz gibi. Buradaki ise düz. Hemen arka kısımdaki yerden almış oluyoruz.
Tekrar göstereyim. Düğümlü olan kısmı, bizden taraf olan kısmı ters. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir düğüm yok. Burayı da bu şekilde alıyoruz düz olarak. Bu şekilde lastik yaparak devam edelim örgümüze. Elinizi çok sıkı da tutmayın hanımlar. Lastik olduğu için sıkı olacaktır zaten örgümüz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde birkaç sıra örelim. Modelimiz daha iyi ortaya çıkacak hanımlar. Ben birkaç sıra ördüm. Gördüğünüz gibi lastik modelimizle böyle bu şekilde yaptım hanımlar. Şimdi yine başlangıç kısmını tekrar göstermek istiyorum sizlere. En başını sadece işlemeden direktmen diğer şişimize geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ters bir doğru olarak örgülerimizi yapıyoruz. Evet. Koltuk altına kadar aynı şekilde devam edeceğiz burada hanımlar. Evet, koltuk altına kadar ben ördüm. Uzunluk olarak 35 santim ördüm hanımlar. Siz elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre çocuklarınızın daha önceden olan yeleklerin üzerine tutarak daha net bir şekilde uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi koltuk altı kısmını göstermek istiyorum sizlere. Evet, en baştan bir çiftimizi normal bir şekilde örüyoruz. En baştakini yine alıyoruz. İkinciyi de ön kısımdan. Şimdi burada şöyle iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. İkisini aynı anda örüyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra tekrar burada birlikte ördüğümüzün ilmeğini tekrar aynı şişe takıyoruz. Şimdi yine ikili alıyoruz. İkili bir şekilde örüyoruz. 2 toplamda 2 tane kestik ve üçüncüsü. Gördüğünüz gibi buradan 3 tane kesmiş olduk. Daha sonrasında örgümüze devam ediyoruz. Evet, bir ters bir düz örgü olarak örgümüzü yapmaya devam edeceğiz bu şekilde. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonumuza gelmek üzereyim ben. Evet, sonuna kadar hepsini örerek geldik gördüğünüz gibi. Tekrar şimdi dönüş yapıyoruz. Burada da birincimizi boşta alıyoruz hanımlar. İkincimizi gördüğünüz gibi normal örüyoruz. Şöyle bir çiftimizi ördük. Bundan sonrası iki ilmeğimizi birlikte takıyoruz. İkisini birden örüyoruz. Gördüğünüz gibi iki ilmek tek ilmeğe düştü. Onu tekrar karşı şişimize taktık. Tekrar ikisini birlikte alıyoruz burada. 2 oldu. Ve bir tane daha keseceğiz hanımlar. 3. Evet. Gördüğünüz gibi toplamda burada da 3 tane kesmiş olduk. Şimdi burada yine tersi ters, düzü düz olarak bu sırayı da böyle işleyeceğiz yine hanımlar. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi daha önceki kesme yaptığımız yerler şu ara kısımda duruyor. Siz yine normal örgünüzü örmeye devam ediyorsunuz burada. Şu şekilde zaten gizli kesme olacak orada. Belli bile olmayacak. Yine şimdi baştan bir çiftimizi normal örüyoruz. Burada yine aynı şekilde 3 tane kesme işlemi yapacağız. 1 şişimize geri takıyoruz. 2 şişimize geri taktık. Ve 3 tane.
Evet, toplamda 3 tane kesme işlemi yine yaptık burada. Tekrar devam ediyoruz örgülerimizi ters ve doğru yaparak. Evet, bu şekilde diğer kesim yerine kadar örelim. Şimdi bu taraftan da yaparken yine 3 tane kesme işlemi yapacağız. 2 taneyi ördük. 3 tane burada yine kesme işlemi yapıyoruz. Bir tane kestik. Şişimize tekrar taktık. 2 tane kesiyoruz. Şişimize taktık. Ve 3 tane kestik. Buradan sonra tekrar örüyoruz. Ve sonuncu kesme sıramıza doğru yapacağız şu an. Hanımlar, bu arada rahatsızım biraz. Sesim kötü geliyordur muhtemelen. Kusuruma bakmayın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere. Evet, son kesim yerine kadar şimdi örelim bu şekilde. Sıramızın dönüş kısmına geldik şimdi. Daha önceki kestiklerimizin üzerinde örüyoruz. Evet, şimdi son kesme yerini göstereceğim. Yani 2 sırada kestik karşılıklı olarak. 3. sıramıza geldik şimdi. Burada ise her zamanki gibi bir çiftimizi örüyoruz. Daha sonrasında sadece bir tane kesme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir tane kesme yaptık. Geri kalanını öreceğiz şimdi. Kesme yerleri belli değil hanımlar. Sadece şöyle 2 tane küçük delik gibi gözüküyor. O da zaten kesme yerine model vermişiz gibi oldu. Bu şekilde yaparak örgümüze devam edelim. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Daha sonrasında karşı taraftan gelirken oradan da bir tane keseceğiz. Şöyle son kesme yerini de göstermek istiyorum sizlere. Kenarın düz çıkması adına şöyle bir taneyi en baştakini örmeden alıyoruz. İkincimizi yaptık. Toplamda burada 2 tane ilmeğimiz var. Daha sonrasında buradan şöyle yine 2 tane, yani bir çift olarak alıyoruz ve ikisini birden örüyoruz. Gördüğünüz gibi. Son olarak bir tane orada kesme yaptık. Buradan sonrasını ise omuza kadar öreceğiz hanımlar. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde kesintilerimiz oldu. Buradan sonrasını düz olarak örmeye devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi koltuk kısmını kestim ben. Şimdi omuz kısmına geldik. Burada bir oyuntu yapacağız hanımlar. Orayı hemen göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle şöyle geri dönüş yapacağız. Sonrasında burada benim eksiltmelerden sonra 28 çiftim kalmıştı. Buradan şöyle sayarak 8 çiftini öreceğim. Buradan da 8 çiftini öreceğim. Arada da 12 tane çift bırakacağım hanımlar. Şöyle bir çift, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 çiftimizi ördük. Şimdi buradan da 8 çiftimizi ayarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çift de burada bırakıyoruz. Geriye kalan orta kısmını keseceğiz şimdi burada.
Kesme işlemini tekrar göstermek istiyorum sizlere. 2 ilmeğimizi birden alıyoruz. İkisini işliyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar karşı şişe geçiriyoruz bunu. Tekrar ikili olarak örüyoruz. Evet, bu şekilde ense kısmımızın kesimini yapmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde 12 tane çiftimizi keselim. Evet, buraya kadar kesme işlemini yaptım. En son kestiğimizle birlikte toplamda 8 çift ilmeğimiz kalmış olacak. Evet, buradan sonra devam ediyoruz örgümüzü yapmaya. Yine aynı şekilde lastik öreceğiz buraya da. Bir düz, bir ters, bu şekilde örgümüzü yapıyoruz. Evet. Şimdi geri dönüş yapıyoruz burada. Yine aynı şekilde en baştakini örmeden aldık. Diğerlerini bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Çok değil, birkaç sıra öreceğiz buraya. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kesintimiz. Bu arada bunu isterseniz tığınızdan çıkarabilirsiniz. İsterseniz bura bittikten sonra ipimizi buradan bağlayarak burayı da aynı şekilde öreceğiz orayı da. Evet, omuz kısmında ben gördüğünüz gibi birkaç sıra ördüm. Daha sonra da kesme işlemiyle böyle kapadım hanımlar. Son bir iki tane kaldı. Onu da birlikte yapmak istiyorum. Evet, sonuncuyu da bu şekilde hemen kesiyoruz. Elimizden çıkarıyoruz. Bunu buraya hemen gizleyelim hanımlar. Daha sonrasında da ipimizi buradan tutturarak yine aynı şekilde burada yaptığımız gibi 4-5 sıra öreceğiz. Aynı şekilde kesme işlemi yapacağız. Evet, örgümüzü ben tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi kürkümüzü dikme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi ben beyaz renkte kullanacağım kürkümü. Bunu bazı kumaşçılarda bulabilirsiniz hanımlar. Her yerde bulunmuyor ama kumaşçıları sorarak bulabilirsiniz şu şekilde. Kürklü kumaş. Uzunluğunu aynı şekilde yapıyoruz. En olaraktan da 16 santim kullanacağım ben. Şu şekilde. Bu arada hemen şu notu bildirmek istiyorum hanımlar. Ben 15 santim dedim. Fakat benim kızımın isteği üzerine göğüs kısmı şu şekilde açık durmasını istiyor. Siz tabii ki 15 santim yapmayın bu ölçüyü. 20-25 santim kadar yapın ki şöyle üst üste gelsin. Birbirini kapatsın. Yoksa göğüs kısmı açık ve ayrık durur. Evet. Şimdi kesintisini nasıl yapacağız hanımlar? Olduğu gibi arka kısmını çeviriyoruz. Şöyle göstereyim. Başlangıç kısımları, kenarları ucuca gelecek şekilde. Oyuntu yerleri zaten burada gördüğünüz gibi ortaya çıkıyor. Bir kalem yardımıyla buradan şu şekilde oyuntularını işaretleyerek yine aynı şekilde boyun oyuntusunu işaretleyerek kesme işlemini yapıyoruz. Kesme işlemimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi kol altı aynı bu şekilde kalıp çıktı. Gördüğünüz gibi buralarda bu şekilde. Şimdi iğne iplikle dikme zamanı geldi hanımlar. Evet, yeleğimizi dikmesini göstereceğim şimdi hanımlar. Kumaşımız ve örgümüzü ucuca getiriyoruz. İğne iplikle isterseniz seyrek bir şekilde dikin. Daha sonra dikiş makinesinden geçin. İsterseniz de sık bir şekilde şöyle göstereyim.
sık bir şekilde polyester bir iple dikerek de kalıcı olarak dikiş yapmış olabilirsiniz. Evet. Bu şekilde şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ucuca getirerek dikişler yapacağız hanımlar. Evet, yan tarafı tutturduk hanımlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise şu şekilde omuz kısmını tutturacağım aynı şekilde. Yine iğne ipliğimizle. Evet, omuz kısmı sert durmasın diye şu şekilde zikzaklar yaparak dikişimizi yapacağız burada. Evet, tüylü olduğu için zaten kumaşı dikiş gözükmüyor hanımlar. Evet, burada tutturacağım. Şimdi sabitleyeceğim ipimi ve kesiyorum. Şöyle. Evet. Evet, gördüğünüz gibi yeleğimizin şöyle göstereyim. Bir tarafı oldu. Gördüğünüz gibi çok şık bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi aynı şekilde diğer tarafı da dikiyoruz hanımlar. Dikiş işlemim sona erdi benim. Son olarak yaka kısmına şöyle kavis verdim hanımlar keserek. Gördüğünüz gibi çok şık ve zengin bir model. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Videom burada sona eriyor hanımlar. Videomu beğendiyseniz beğen ve paylaş tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Hoşça kalın.